Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle aslında gerçekleştirme hayali kurarken araştırma yaparak karşıma çıkan bir konudan bahsedeceğim. Bir gün evde bilgisayar oynarken elimde Xbox kolu vardı ve o sırada dedim ki ya aslında bununla arabayı kontrol edecek bir sistem yapılabilir diye düşünüyorum. İhtiyacınız olan şey birkaç tane işlemci, birkaç tane motor ve bu sayede aracınızı PlayStation kolu ya da Xbox kolu gibi bir kolla uzaktan kontrol edebiliriz diye kafamda canlandırdım ve daha sonra dedim ki mutlaka bunu deneyen birileri vardır. Ve baktığım zaman aslında çok şaşırdım çünkü bunu deneyen birilerinin Nissan'ın kendisi olduğunu gördüm. O yüzden bugünkü konumuz PlayStation kolu ile uzaktan kontrol edilebilen Nissan GT-R olacak. Bu bahsettiğimiz Nissan GT-R küçük oyuncak araba değil, gerçek Nissan GT-R. Hatta bu modele Nissan GT-R-C ismini vermişler. Lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar Nissan R35'in 10. yılı şerefine İngiliz JLB firmasıyla anlaşarak böyle bir fikri olduğunu söylemiş ve bunu gerçeğe dönüştürmek istemişler. Bunun üzerine tamamen gidip showroom'dan satın alabileceğiniz bir GT-R'ı alıp mekanik kontrolcülerle uzaktan kumandalı hale getirmeye başlamışlar, tasarımlara başlamışlar. Bu kontrolcüler gazı, freni, direksiyonu, vitesi kontrol ediyorlar. Ve siz PlayStation koluyla sinyal verdiğiniz zaman aracın içindeki gaz, fren, direksiyon devreye sokularak aracı uzaktan kullanabiliyor oluyorsunuz. Bu sistem tasarlanırken aslında oldukça fazla yerden oldukça fazla bilgiye ihtiyaçları var. Benim kendi fikrimi sorarsanız çok kompleks bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Ama önemli olan şey güvenli bir şekilde gerçekten düzgün çalışan bir sistem ortaya çıkarmak. Bu durumda da bunu gerçekleştirebilmişler. Ama detaya girmeden önce size bugünkü sponsorumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum. Mühendislikte doğru ve güvenilir kaynağa ulaşabilmek araştırma sırasında en önemli şeylerden bir tanesi. Bazen bu kaynaklar herkesin erişimine açık olmuyor ve belli ülkelerin erişimine sınırlandırılıyor. Bulunduğumuz ülkeden erişim kapalı olabiliyor buna. Bunun yanında sizi yanıltmak için yapılmış olan özelleştirilmiş reklamlar ve ekstra lokasyonel bilgiler de cabası. En basit örneği YouTube üzerinden bile sadece Türkiye'de yaşadığımız için erişemediğimiz bazı içerikler var. Surfshark VPN bu sorunu çözmenizi sağlıyor aslında. Tek tuşla istediğiniz ülkenin içeriklerine erişebilmek için anonim bir şekilde internete bağlanıyorsunuz. Ve sizin erişiminize kapalı olan bu içeriklere kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunu yaparken de sizi etkilemek için yapılmış olan reklamlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Açıkçası ben de Surfshark'ı kullanıyorum. Bulunduğumuz bilgi çağında bu tür bölgesel sınırlandırılmış içeriklerin ideolojik olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer siz de denemek isterseniz açıklama bölümündeki linke tıklayıp Anlatan Adamlar promo kodunu kullanarak %85 indirim ve 3 ay ekstra bedava fırsatından yararlanabilirsiniz. Surfshark 30 gün içinde paranızı iade garantisi de veriyor. Sansürlere ve sınırlandırmalara maruz kalmadan interneti kullanabilmeniz için denemenizi tavsiye ederim. Aracımıza geri dönersek, bu aracı 6 bilgisayar aynı anda kontrol ediyor. Saniyede bu aracın içindeki kontrolcülere 100'er adet sinyal yollanıyor. Yani sürekli kontrol altında. Direksiyonun ne kadar hassas olduğunu şöyle söyleyeyim. Bütün direksiyonun dönme turunu düşünün. Dönme turunda 65.000 adım hassasiyetle direksiyon çevrilebiliyor bu araç içinde. 2011 model olan 542 beygir gücündeki bu aracın direksiyonlu bir elektrik motoru, frenli hidrolik bir motor, gazını yine bir elektrik motoru ve vitesini de ayrı bir hidrolik motor kontrol ediyor. Kablosuz PlayStation kontrolcüsünden veriler radyo dalgaları kullanılarak araca aktarılıyor. Araca geldikten sonra da bagaj bölümündeki bilgisayarlara gidiyor bu sinyaller. Ve aracın bagajındaki bilgisayarlar aracın içindeki kontrolcüleri, motorları kontrol etmeye başlıyor, aktive ediyor. Frenin ve vitesin değişmesini sağlayan motorlar basınçla çalıştığı için aracın bagajında aynı zamanda basınçlı bir tüp de var. Bu tüpten aracın içine hava sağlanıyor ve aracın içindeki hidrolik pistonlar bu basınçlı hava sayesinde hareket ettiriliyor. Aynı zamanda güvenlik için ikinci bir kontrolcü de sürekli aracın bilgilerini takip ediyor. Aracın motor kodlarına bakıyor. Herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sürekli olarak inceliyor. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi uzaktan kontrollü bir GT-R'ın kontrolden çıkıp insanlara çarpmaya başlaması başınıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. İşte bu durumda tehlikeli bir durum olduğunu anladığı anda aracı kapatmak için kullanılan ikinci bir ekstra kontrolcü var. Bütün bu aracı tasarlayıp ürettikten sonra GT-R PlayStation ortaklığında aracı Silverstone'a İngiltere'deki piste götürüyor.
Ve bu aracı helikopterden PlayStation koluyla kontrol ederek bu pistte yarıştırıyorlar. Araç bu tur içinde saatte 210 km hıza çıkıyor ve 2.6 kilometrelik pisti 1 dakika 17 saniyede tamamlamayı başarıyor. Bana sorarsanız hem tasarlamak, hem üretmek, hem kullanmak inanılmaz eğlenceli, inanılmaz ilgi çekici. Mutlaka yapmak isterdim. Aslında hayatımda ölmeden önce yapmak istediğim şeyler arasına girdi bile diyeyim. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizin aklınıza böyle bir şey gelmiş miydi? Ya da o PlayStation kolu bende olsa daha iyi tur süresi çıkarırdım diyenleriniz var mı aranızda? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Bizi Instagram hesabımızdan takip ederseniz de daha kısa pratik bilgilere daha hızlı bir şekilde erişim sağlamış olursunuz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar hala buradaysanız yandaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu, onun altındaki videoya tıklayarak da en son yüklediğimiz videoya erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anlatan alımlar logosuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.